Gençler merhabalar, Kel Hocam kanalımıza hoş geldiniz. Üçgende yardımcı elemanlar ve bunlar arasındaki ilişkiler başlığında Bilgi Sarmal 10. sınıf soru bankasındaki açıortay kısmını çözeceğiz. Umarım yazılı çalışmalarınızda da faydası olur. İç açıortay teoremiyle başlıyor kitap. Okul kitaplarımızdan da biliyoruz. Burada kelebek yardımıyla bunun ispatı yapılabiliyor. C'nin B'ye oranı X'in Y'ye oranına eşit olmalı. Kelebekte de zaten geçen seneden de biliyorsunuz. Bu oranı yazabiliriz. Bir de şöyle de yazabiliriz. C'nin X'e oranı B'nin Y'ye oranı şeklinde de olabilir. Bu oran bize şunu kazandırıyor. Aşağıda şurada bakın güzel bir şekilde gösterilmiş. Açının kolları ya da üçgenin kenarları 5 ve 7 gibi sayılar verildiğinde açıortayın tabanda ayırdığı parçalar 5K ve 7K şeklinde. Yani burada yazan sayılarla orantılı olmalı. Tabi her zaman direkt bu sayıları kullanabileceğiniz gibi farklı sayılar verildiğinde de örneğin şuraya bir tane hemen ben minik bir üçgen çizeyim, göstereyim. Farklı sayılar yani birbirleriyle sadeleşebilen sayılar olduğunda da 6 ve 18 gibi. O zaman 6'nın alt tarafına yani şuraya K yazdığımda 18'in burasına 3K yazmamız gerekiyor. Yani direkt 6K, 18K yazmanıza gerek yok. Yanda da buna benzer bir örnek var. Bakın burada 4'e 8 aşağıdan yukarıya doğru bakarsanız eğer bu bunun nesi 2 katı. O zaman K yazıldığı zaman üst tarafa 2K yazılmalı ya da yukarıdan aşağı baktığınızda da yarısı şeklinde söyleyebilirsiniz. Bunu örnek olarak şöyle pekiştirelim. Burada 8'in 6'ya oranı diyeceğiz gençler. Eşit olmalı 12'nin x'e oranı. Direkt içler dışlar da yapabilirsiniz ama bazen sayılar büyük geliyor. Sadeleştirmeye çalışın önce. 2'ye bölelim 4, 2'ye bölelim 3 ve şimdi içler dışlar yaparsak 4 ile x'i çarptığımızda 3 ile 12'yi çarptığımızda bunlar birbirine eşit oluyor. Yani 4x 36'ya eşit oluyor gençler. X de buradan 9 geliyor diyeceğiz. Bakalım birinci örneğimiz böyleydi. İkinci örneğimizde konuyu tam kavramaya yönelik bir örnek yazılmış burada. AC'nin AB'ye oranı diyor. AC'nin AB'ye oranı ne olmalı? DC'nin DB'ye olmalı. Öyle mi yazılmış? Evet, o yüzden birinci öncül doğru. FK'nın LK'ya oranı bakalım. FK'nın LK'ya oranı. O zaman şunun şuna yani EF'nin EL'ye yazmalı. Evet, o şekilde yazıyor. Harflerin yerleri orada önemli değil biliyorsunuz. EF ya da FE yazmasında bir değişiklik yok. Sonra ne yazmış? DC'nin AC'ye oranı demiş. DC'nin AC'ye oranı. Orayı bir sileyim olmazsa pembelerle karışıyor. Bir daha DC'nin AC'ye oranı yani önce alt sonra üst 1-2 diyelim. 1'in 2'ye oranı demiş. 3'ün 4'e oranı olmalı. Yani B'de BA olmalı. B'de VA olmuş. Evet bu da doğru. Üçüne de doğru diyebiliriz. Geçelim. Burada nasıl bir örnek var? BC kenarının tamamına 14 denilmiş. Buraya 14 eksi x yazabiliriz o zaman. DC'ye x yazıldığı için. Yaklaştırdım biraz. 9'un 14 eksi x yani bakın yukarıdan aşağı yapmıyorum bu sefer. Şöyle yapacağım. Soldan sağa doğru yapacağım. Yani 9'un 12'ye oranı diyeceğim. Eşittir 14 eksi x'in x'e oranı. Hemen içler dışlar yapmadan az önce de söylemiştim. Sadeleştirirsek 3 ve 4 şeklinde. O zaman 3x eşittir. 4 kere 14 ne yapar? 56 eksi 4x. 4x'i karşıya gönderin. 7x eşittir 56 ise o zaman x eşittir 8 olmalı dedik. Devam edelim. Dördüncü örnek. Çevresi 21 olarak verilmiş. Bakın bu sefer az öncekinden biraz farklı yapalım. Şöyle diyelim. 3 ve 4 yazdığı için açıortayın ayırdığı kenarda bunların 3 ve 4 ile orantılı olduğunu söylemiştik. Yani buraya 3K, buraya da 4K yazarsak x 4K'ya eşit oldu. Bütün kenarları ifade etmiş olacağız. Yani 3K artı 4K artı 7 eşittir 21 diyebiliriz. 7K artı 7 eşittir 21 ise o zaman 7K ne olur gençlik? 14 olur. Demek ki K nedir? 2'dir. K 2 ise X neydi? 4K'ydı. O zaman 4 kere 2 dedik mi? Dedik. Yani cevabımız 8 oldu gençler. Devam edelim. 5. örnek.
Yine benzer mantıkta bakın açıortayın üçgenin kenarında 4 ve 5 şeklinde ayırmış bu kenarı. 4'ün üstüne ve 5'in üstüne bu sayılarla orantılı doğrudan çarparak yazıyoruz. Buraya 4K, buraya 5K. Burada tanıdık bir şey çıktı karşımıza. Bir kenarı 3 ise bir kenarı da 4 ise dik kenarları kastediyorum. Hipotenüsü ne oluyordu üçgenimizin? 5 oluyordu. Meşhur 3, 4, 5 üçgenimiz. Bakın burada şöyle göstereyim. Burası 4K. Hipotenüs 5K olduğuna göre o zaman buranın 3K olması lazım. Dolayısıyla buraya 3K dersek 3K eşittir 9'dan K'yı ne buluruz? 3 buluruz. Bize neresi soruluyor? Tamamı, çevresi soruluyor. Peki K 3 ise 5K bu kenar 15 olacak. 4K bu kenarda 12 olacak. Yani 9, 12, 15 üçgeni geldi. O zaman 9 artı 12 artı 15 bize neyi verecek? 36'yı verecek gençler. Devam edelim. Bir altındaki 6. sorumuz. Burada da açıortay çizilmiş ve 1'e 2 oranında ayrılmış. Aynı şekilde artık şekli çok karalamıyorum. 2'ye 2K, 1'e de 1K yazdığımda burada da gene muhteşem bir üçgenimiz çıkıyor karşımıza. Buna alışsanız iyi olur. 30, 60, 90 üçgeni gençler. 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı kök 3'tür. 90'ın karşısı da 2'dir. Buna dikkat edelim. Buradan şöyle bir sonuç çıkartıyoruz. Bu her zaman katları da bunu söyleyebiliyoruz çünkü. 90'ın karşısı 2 ile orantılıyken 30'un karşısı her zaman 1 ile orantılıdır. Yani buradaki ABC üçgenimize baktığımızda A açısının karşısında bakın K yazıyor. 90'ın karşısında 2K yazıyor. Demek ki burada A açısı 30 derece olmalı. A açısı 30 derece ise o zaman B açısı da 60 derece oluyor. Açıortay orada olduğu için ona da 30-30 yazacağız. Şu üçgende iç açılar toplamı diyebilirsiniz ya da hocam bu da 30-60-90 deyip alfaya 60'ı yapıştırabilirsiniz. Geçelim. Sıradaki örneğimiz yeni nesil bir soru tarzında. A noktasında dönebilen kırmızı ve mavi renkli çubuklar 18 birim yükseklikteki duvar gösterilmiş. Soruyu hızlıca okursak eğer aşağı geçtim. Mavi renkli çubuğun zeminle yaptığı dar açının ölçüsü kırmızı renkli çubuğun açısının 2 katıymış. Yani ne vermiş bize? Burada A köşesinde bir açıortaydan bahsetmiş. Tamam mı? Toplam 18 dediği için şuraya da 10 yazacağız. Hemen öğrendiğimiz şeyi yani 10 ise 5K sadeleştirerek yazıyorum. 8 ise 4K şeklinde yazacağız üçgenimize. Bakın oradaki üçgeni şöyle göreceksiniz gençler. Yeni nesil sorularda ek çizim yapmanız sizin için bir avantaj yaratır. Şöyle diki de koydum. Şurası 8, burası 10. Açıortaydan diyorum ki burası 5K. Alt tarafta 4K. Tabii açıortayı da koyalım şöyle. Şimdi isterseniz bu üçgene bakın, isterseniz şekildeki duvarlı kısma bakın, fark etmez. Az önce söylediğimiz gibi burası 5K, burası 4K, yani hipotenüs 5K, burası 4K iken bu arkadaşın 3K olması lazım. Yani 3, 4, 5 üçgeninden 3K 18 ise K 6 oluyor demek ki. Bir kenarı 24 oldu, bir kenarı da 30 oldu. 18, 24, 30 üçgeni, özel üçgen. Elde ettiğiniz üçgenleri unutmayın lütfen. Mavi renkli çubuğun uzunluğu yani 5K'yı soruyor. Cevabımız 30 oluyor. Devam edelim işlemlerimize. Soru bitmiş. Açıortay doğrusuyla ilgili çok önemli bir bilgimiz var. Nedir o bilgi? İşte açıortay doğrusunun üzerinde E gibi herhangi bir noktayı aldığınızda bu noktanın açının kollarına olan uzaklıklarının her zaman birbirine eşit olacağını söyleyebiliriz. Yani bu arkadaşla bu arkadaş. C'den de hocam ben dikme indirmek istiyorum diyorsanız böyle indirebilirsiniz. Bunlar da gene birbirine eşit olacak. Ya da şurada bir noktadan ben dikmeler indirmek istiyorum derseniz bunlar da yine birbirine eşit olacak. Fark etmez. E'den indirdiğimiz dikmeler için konuşmaya devam edersek o zaman BA ile BF AF'nin de gene birbirine eşit olması gerekiyor. Bakın bu 1 numaralı üçgenle 2 numaralı üçgen birbirinin aynısıdır. Yani eş üçgendir. Bu taraftan bakınca burada da bir açıortay görebilirsiniz. Onu da biz yerleştirelim. Şöyle. Burada da açıortay var. Katlanmış halidir bu. Kağıt katlama diye bakın burada da zaten bilgiyi veriyor. Katladığımız zaman
Şurada aşağıdaki şekilde BDE üçgeni ile B üssü DE üçgeni birbirinin aynısı oluyor. Buradaki açının buraya gittiğini unutmayacağız. Katlama olaylarında da buralarda açıortay elde ettiğimizin farkında olmamız gerekiyor. Şimdi katlama sorularından önce temel bilgiyi tekrar edelim. Ne demiştik? Açıortayın üzerindeki herhangi bir noktadan dikmeler indirdiğimizde bu dikmeler birbirine eşit olacak. Yani 3x artı 1'in 2x artı 5'e eşit olması gerekiyor. 2x'i sola, 1'i sağa gönderiyorum. Yani 3x'ten 2x çıktı, x kaldı. 5'ten 1 çıktı, 4 kaldı. X'i mi soruyor? Evet, x'i soruyor. Bitirdik. Geçelim. Aynı özellikten bir tane daha. Açıortayı doğru tespit etmeniz lazım gençler. Açıortay üzerindeki bakın şöyle 2 tane dikme inmiş. O zaman bunlar kesinlikle ne olmalı? Birbirine eşit olmalı. X artı 2, 2x eksi 1'e eşit. X'i sağa gönderdiniz, eksi 1'i sola gönderdiniz. 3 eşittir x oldu. X'i mi sordu? Hayır. BD'yi soruyor. 3y eksi 6 ile de 2x artı y'nin eşit olması lazım. Aşağı yapalım biraz. 2x artı y eşittir 3y eksi 6. Y'yi sağ tarafa gönderdim. Eksi 6'yı sol tarafa gönderdim. X yerine de 3 yazdım. Yani 6 artı 6 eşittir 2y oldu. Demek ki 2y 12'ymiş gençler. Y de 6'ymış. Y yerine 6 yazarsam 3 kere 6 18'den 6 çıktı. Şu BF uzunluğu 12. X yerine 3 yazarsam 2 kere 3 eksi 1 5. Burada da yine özel bir üçgen. Lütfen not alın bunları. 5 12 13 üçgeni. Geçen seneki bilgileriniz burada da sizlerden isteniliyor. Çıkmaz demeyin. Açıortayın üstünde D noktasını gördüm. Hızlıca diğer soruya geçtim. D noktasından aşağı doğru açının diğer koluna doğru dikmeyi indirdiğimde bu yeşil çizgi 4 olacak. Daha sonra bu arkadaş 8 olduğu için AB. Burada dikmeyi indirdiğim H diyelim. BH da ne olmalı? 8 olmalı. Burada 11 yazıyor hocam. Hemen karalıyoruz onu. Ne kaldı? 3 kaldı. Bakın burada bir dik üçgen çıktı karşımıza. Ve bir kenarı 3, bir kenarı 4. Ne olacak demiştik? Hipotenüs 5 olacak demiştik. Bunu da not aldık mı? Aldık. 3, 4, 5 üçgeni. Şimdi sıradaki sorumuzda açıortayı görüyorsunuz. AC, C noktasından bu şekilde bir dikme inmiş. Biz de bunu bu taraftan indireceğiz ki AD'nin boyu yetmiyor diyebilirsiniz. Hemen uzatacağız. K diyelim. Ki'den devam edeyim. Uzatacağız. Dikmeyi çizeceğiz ki bu 6, şu da 6 olsun. O zaman AB 14 ise buranın tamamı da 14 olmalı. Bakın burada bir dik üçgenimiz var. Hipotenüsü 10, 6, 8, 10 üçgeni, 3, 4, 5'in 2 katları tamamına 14 olacak demiştik. O zaman 14'ten 8'i çıkardınız. Ne kaldı? 6 kaldı. Demek ki x 6 olmalı. Altındaki örnekte D noktası açıortayın üstünde mi? Evet üstünde. Böyle dikme inmiş. O zaman AB koluna inmiş. Biz de bu tarafa indireceğiz ki bu arkadaş bu arkadaşa eşit olsun. H diyelim hemen. Şuradaki yine özel üçgeni fark edelim. Dik üçgen ADE 6, 8, 10 üçgeni. O zaman bu çizdiğimiz şey ne oldu? 6 oldu. EB ile BH da gene birbirine eşit. Bakın aşağıda bir bilgi var. AB eşittir. Şurası. X diyelim. Bunu da x diyelim. AB ne oluyor? 8 artı x eşitmiş. BC artı 2y. X demeyelim. X varmış orada. Hemen o x'leri A yapalım gençler. Bunlara A diyelim. 8 artı A. Şuna da B diyelim o zaman. BC A artı B oldu. A artı B artı 2. A'ları gönderdiniz bakkala. B artı 2 eşittir 8'den. B de neymiş? 6'ymış. Şöyle 6. Şimdi B 6 ise burada da yine bir özel üçgen daha karşımıza çıkıyor. 45, 45, 90 üçgeni. Hemen yan tarafa bir hatırlama köşesi yapalım kendimize. Şimdi 45, 45, 90 üçgeninde 45'lerin karşısına A yazdığımız zaman 90'ın karşısı bunların kök 2 katı oluyordu. Buradaki sorumuza dönecek olursak o zaman x'in 6 kök 2 olması lazım diyeceğiz. Devam edelim. Altındaki örnekte bir katlama
yapılmış. Katlanan sorularda katladım dediği yeri tekrar yerine yerleştirmemiz gerekiyor. Düzgün bir şekilde. Burada burayı uzattım. Burayla tekrar birleştirdim. Buradaki dik duruyor. Buradaki dik o zaman buraya gitmiş oluyor demek ki katlanınca. Burada bir açıortay elde ediyoruz demiştik. Şurası 8 olarak verilmişti. O zaman burası da 8 oluyor. Bir özel üçgen daha karşımıza çıkıyor. Nedir bu özel üçgen? Şuradaki yeşille gösterilmiş, ben mora boyadım. 8, 15, 17 üçgeni. Tamamı kaç olarak verilmişti? Hemen yan taraftan bakalım. 21 olarak verilmişti. Demek ki burası 6'ymış. Yani şurası da 6'ymış. O zaman renk değiştirelim. Pembe üçgenimiz dik kenarları 6, 8 olduğuna göre hipotenüs ne olmalı? 10 olmalı. Bu özel üçgenlere dikkat edeceğiz. Buralarda Pisagor yapmadan soruları cevaplamamız gerekiyor. Şimdi 7. soruya baktığımızda yine C noktası açıortayın üzerinde buraya dikme inmiş. Bizim de bu tarafa indirmemiz gerekiyor ama AD'nin boyu yetmiyor. O yüzden ne yapıyoruz? AD'yi hemen uzatıyoruz. Şu şekilde uzattık. O zaman bu indirdiğimiz H diyelim, CH CB ile aynı olmalı. Yani 8 olmalı. Özel üçgeni yakaladık. 8, 15, 17 dedik. Daha sonra da AH ile AB eşit olacağı için 19 olması lazım. Demek ki bize 4 lazım. Yani x eşittir 4 olmalı. Alttaki örnekte 2019 TYT sorusu, ÖSYM bunu sordu şeklinde yazılmış. Şimdi baktığımızda katlama nerede yapılmış? DE üzerinden B ile A üst üste gelecek şekilde bir katlama yapılmış. O zaman burada E'nin bulunduğu yerde bir diklik ve eşitlik söz konusu. Şurada da açıortay olacak. Aynı zamanda da bir ikizkenar üçgen elde etmiş olduk katlama yapıldığı için. Yani buradaki B köşesindeki 40 derece mavi ile gördüğünüz üçgende A köşesinin oraya gitti. Toplamda 80 dereceydi A'nın olduğu yer. O zaman sarı kısma da bir 40 yazacağız. C'nin 60 olduğunu da biliyorduk. Şimdi buradan kenarların uzunlukları ile ilgili bir ilişki çıkarmamız lazım. Seçeneklere teker teker bakmamız gerekiyor bu durumda. Şimdi AC kenarı baktığımızda 40'a bakıyor. AE kenarı yan taraftan bakmamız lazım. AE kenarı, AC kenarı ve BD kenarını kıyaslamamız gerekiyor. AC neye bakıyor? 80'e bakıyor. DC 40'a bakıyor. AD de 60'a bakıyor. Şu sarı üçgendeki kenar uzunluk ilişkisinde AC'nin en büyük, daha sonra AD'nin geldiğini 60'tan dolayı, daha sonra da DC'nin geldiğini söyleyebiliriz. Burada en kısa kenar DC oluyor yani. Bizden AC ve AE kıyaslaması isteniliyor. AC ve AE kıyaslamasını aslında bu haliyle yapamam çünkü ikisi aynı üçgenin içinde değil. Ancak şöyle yapabiliriz. Hani büyük üçgene baktığımızda BD ile kıyaslaması şöyle olacak. Önce onu söyleyelim tabii. AD ile BD birbirine eşitti gençler. Yani şuraya BD yazabiliriz. Dolayısıyla BD'nin AC'den küçük olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla aslında AE'yi kıyaslamadan bu seçeneğin yanlış olduğunu fark edebiliyoruz. Altındaki seçenekte de AC ile BD'yi kıyaslamış ve biz BD'ye küçük dediğimiz için şu kısım doğru oluyor. Bunu da AE ile kıyasladığı için AE ile kıyaslama yapmamız gerekiyor demek ki. Şimdi AC ile AE'yi kıyaslamak için AB'den yararlanacağız. Yani büyük üçgene bakmam lazım. Büyük üçgende AB, yani AE denilen K diyelim. AB'ye de 2K demiş olacağız. AB uzunluğu 60 dereceye baktığı için, AC de 40'a baktığı için AB'nin daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Yani 2K büyüktür AC'den. 2'ye bölsem K büyüktür AC bölü 2'den. K büyüktür AC bölü 2'den. K dediğimiz şey kim? AE. Yani AE uzunluğu AC'nin yarısından büyük. Ama yarısından büyük. Kendisinden büyük mü? Bunu tam bilemiyoruz. O yüzden bu seçeneği eledik. AE uzunluğu AC'den küçük demiş. Şimdi yarısından büyük, kendisinden küçük nasıl oluyor? Onu da tam keşfedemedik. Şöyle diyelim. AE bir altındaki seçeneğe baktığımızda AE, BD, AC kıyaslaması yapılmış. Burada şunu söyleyebiliriz. Biraz yaklaştırarak göstereyim. Bakın, AD uzunluğu şu mavi dik üçgenin nesi? Hipotenüsü. Bir dik üçgende hipotenüs
her zaman diğer kenarlardan daima, yani her zaman daha büyüktür. Dolayısıyla biz zaten bunu başta da söylemiştik. AD uzunluğunun AE uzunluğundan daha fazla olması gerektiğini söyleyebiliriz. Şimdi AC kenarı da onu şurada ifade etmiştik. AC kenarının da AD'den daha büyük olduğunu bildiğimiz için dolayısıyla AD büyüktür AE'den, AD de küçüktür AC'den şeklinde yazdığımızda sanırım doğru seçeneği Denizli seçeneğinde görebiliriz gençler. Umarım kafanızı karıştırmamışımdır. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Tekrar devamı için görüşeceğiz.